Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, nefis bir poğaça tarifiyle geldim. Tarifimde yumuşak poğaça yapmanın tüm püf noktalarına değindim. Eğer sizler tamamen tarifimde belirttiğim püf noktalara uyarsanız yumuşacık poğaçalar, açmalar yapabilirsiniz. Kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık sütü alalım. 2 su bardağı sütü ölçtüm ve uygun bir cezveye aldım ve ısıttım. Elimizi yakmayacak derecede olması gerekiyor sütün. Bu önemli bir püf nokta. Parmağımızı sütün içerisine soktuğumuzda belirttiğim gibi ne çok soğuk olsun ne de elimizi yakacak derecede olsun. İçerisine 2 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 paket kuru instant maya ekleyerek şeker çözününceye kadar karıştıralım. Sonrasında 1 su bardağı sıvı yağı ekleyelim. 2 adet yumurtanın beyazını sarısından ayırdım. Sarısını üzerine sürmek üzere ayırıyorum. Beyazını da karışımın içerisine ekliyorum ve tekrar kısaca karıştırıyorum. Diğer tarafta 6 su bardağı unu hazırlamıştım ayrı bir kapta. Unu kademeli olarak ekleyeceğim. Siz de her zaman öyle yapın. Bir miktar unu ekledikten sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledim ve karıştırdım. Biraz kıvam aldıktan sonra elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Un ölçümünde de, sıvı yağ ve süt ölçümünde de kullandığım su bardağı aynı. Azar azar unu eklemeye devam ediyorum. Biraz daha koyu kıvama gelince elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurumuz cıvık bir hamur olmalı. Ben 6 su bardağı unla hamurumu istediğim kıvama getirdim. Sonunda da göreceksiniz, ele yapışan yumuşak dokulu bir hamur olacak. Yumuşak poğaça, yumuşak açma yapmanın en önemli püf noktalarından biri hamurun cıvık olması, biraz ele yapışır olması ve hamurun güzel bir şekilde yoğrulması çok önemli. Ortalama 4-5 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum. Elime yapışa yapışa yoğuruyorum. Yoğurmaya devam ettikçe elime yapışmayı biraz bırakıyor zaten hamur. Tamamen bırakmıyor, evet, ama kalitesi, dokusu güzelleştikçe hamurun elimden biraz daha kolay ayrılıyor. Şimdi bu 4-5 dakikanın sonundaki hali, az önceki haline göre hamurun dokusu daha tok, daha güzel bir hale geldi. Hamurumu şöyle toparlayarak düzelteceğim ve mayalanmaya bırakacağım. Belirttiğim gibi hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurmayı ihmal etmeyin. İlk olarak üzerini streç filmle kapatıyorum. Ardından üzerine bir sofra örtüsü örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz 2 katına çıkıncaya kadar mayalanmalı. Bu bulunan ortamın ısısına göre değişebilir. Bazen 45 dakikada, bazen 1 saatte olur. Hamurum 2 katına çıktı. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurumun üzerine açtıktan sonra şöyle elimle havasını alıyorum ki maya kokmasın. Havasını aldıktan sonra tezgaha çok hafif unlayacağım ve hamurumu tezgaha alacağım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Asla sert bir hamur değil. Hatta hafif akışkan kıvamlı bir hamur. Hamurum tam olarak istediğim kıvamda. Şimdi altında unladığım için tezgaha çok fazla yapışmayacak. Üzerine de çok hafif un serpiyorum. Ve şöyle orta kısımda toparlıyorum hamurumu. Ardından bezeleri oluşturacağım birazdan. Böyle düzenli bir hale getirdikten sonra elimizle birazcık yuvarlayalım. Uzun bir form verelim. Sonra dilediğimiz boyutlarda bezelerimizi oluşturalım. Şöyle bir kesme aparatıyla mandalinadan biraz büyük bezeler oluşturdum. Boyutunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz tabii ki. Sonrasında şöyle elimle bezelerin boyutlarını bir yokladım. Küçük olana büyüklerinden takviye yaptım. Hepsi eşit boyda olması için.
Ardından kestiğim parçaları elimle yuvarlayarak bez haline getiriyorum ve un serptiğim bir tepsiye alıyorum. Hamurum belirttiğim gibi cıvık olduğu için altına un serpmeden bir tepsiye ya da farklı bir tezgaha vesaire alırsanız yapışacaktır. Onun için az miktarda olsa koyduğunuz şeyin içerisine un serpin muhakkak. Bu hamura dilediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Ben şöyle hazırladığım bezeleri ilk olarak hafifçe unlayarak elimle açtım. Ardından merdane ile biraz daha büyüttüm. Sadece yuvarlayarak da şekil verebilirsiniz bu hamura. Şekil almaya oldukça müsait bir hamur. Farklı kesme aparatlarıyla ya da farklı aparatlarla şekil vererek hazırlayabilirsiniz poğaçalarınızı. Bu şekilde gerçekten çok muntazam, çok güzel oluyor. Diğer tarafta 50 gram kadar tereyağını eritmiştim ben. Erittiğim tereyağını fırçayla açtığım hamurun üzerine dağıtıyorum. Böylelikle açma lezzetinde oluyor poğaçanız. Çok güzel oluyor. Şöyle bir rulet yardımıyla kenar kısımlarına gelmeyecek şekilde çizikler atıyorum. Çapraz bir şekilde. Ardından rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra da toparlıyorum rulomu. Ve yuvarlak bir form veriyorum. Bu şekil belirttiğim gibi açmaya benziyor. Tam olarak açma tarifi değil bu tabii ki. Poğaça diyebiliriz. Açma da diyebilirsiniz. Lezzeti açmaya çok benziyor. Bu şekil gerçekten çok güzel oluyor. Çok yakışıyor bu tarife. Hazırladığınız takdirde beğeneceğinizi düşünüyorum ben. Bir tanesine daha şekil verirken göstermek istiyorum. Çok fazla una boğmanıza gerek yok. Hafifçe unlayın, elinizle biraz açın. Ardından merdane ile büyütün. Yuvarlak bir form verdikten sonra da rulet, bıçakla da kesebilirsiniz tabii ki. Rulet ya da bıçak yardımıyla çizikler atarak şekil verebilirsiniz rahatlıkla. Şekli güzel, lezzeti şahane bir poğaça oluyor. Bu aşamada ben eritilmiş tereyağı kullandım. Margarin de kullanabilirsiniz tabii ki. Hazırlamış olduğum poğaçaları yağlı kağıt serdiğim fırın kabına aldım. Sonrasında üzerini temiz bir bezle örtelim ve tepsi mayası yapalım. Tepsi mayası yapmak, her zaman belirtiyorum bunu, oldukça önemli. Bir yarım saat kadar bu şekilde mayalansın poğaçalarımız. Tepsi mayası olunca çok daha yumuşak, çok daha lezzetli olacaktır poğaçalarınız. Ayırmış olduğum yumurta sarısını şöyle bir çırptıktan sonra fırçayla üzerine dağıtıyorum. Diğer tarafta fırınımı ben 190 dereceye ayarlamıştım. 190 derecelik fırında pişireceğim poğaçalarımı. Şekil verirken fırınımı ısıtmıştım. Fırınımızın sıcak olması oldukça önemli. Yumurtayı dağıttıktan sonra son olarak susam ve çörek otu ekliyorum üzerine. Sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz tabii ki. Ya da haşhaş da ekleyebilirsiniz, elinizde hangi malzeme varsa. Çörek otunu da ekledikten sonra fırınımıza verebiliriz poğaçalarımızı. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında ortalama 30 dakika kadar poğaçalarımı pişirdim. Üzeri güzelce kızarıncaya kadar fırında tutun. Fırında pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin ve fırından çıkarttım poğaçalarımı. Harika görünüyorlar. Şöyle fırından çıktıktan sonraki hali, bu fırından çıkınca bazı poğaçalar, özellikle sert hamur yoğrulan poğaçaların üzeri sert oluyor. Fakat fırından çıktığı anda bile üstü yumuşacık. Şöyle size iç dokusunu da göstereceğim şimdi. İçi de ayrılıyor kestiğimiz kısımlarından. Görüntüsü de lezzeti de tek kelimeyle şahane oluyor. İnanın. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız
Yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.